Hello everyone. I am now heading up to Mardin. I just left Diyarbakir. The journey will take about 1 hour to get there. My cousin here, his name is Idris, is going to drive me there. Actually, he's living there. He's an engineer and working there, living there since 4 years, right? Mardin is another my favorite town actually. It's one of the northern Mesopotamia city. Mardin has been a crossroads for many civilizations in the history. The city is about 4,000 years old. I mean over 4,000 years old. So when we get there, I think you will like the city because it's fantastic, one of the fantastic historical city. And talk to you when we get there. Yeah, we just arrived in Mardin, and I will take a rest tonight. Tomorrow with Idris, with my cousin, we are going to show you the beautiful places in Mardin and out of Mardin. It's a big surprise waiting for you. See you tomorrow. I am in northern Mesopotamia, one of the oldest city called Mardin. In historical books it says 4,000, 5,000, but I think it's more than that because this city is like magical city. I mean, there is so many things to discover. There are a lot of ethnic background people living in this city and still they are living together. It's very peaceful, very beautiful town. Some of you probably maybe know about Mardin, but some of you don't know about Mardin. In this video, I'm going to show you people, history, gastronomy, what people doing here, like daily life, and narrow streets, old buildings, houses, and historical places, hidden places. I mean, I definitely recommend you to watch until the end because it's worth it. I mean, you're going to see. It's gonna be a great video, and so I can't wait to explore the town. So let's begin. Greetings from the heart of northern Mesopotamia. This is Mardin, an ancient city where religions, languages, and cultures have lived side by side for thousands of years. In its stone streets, the call to prayer echoes alongside the sound of church bells. Morning devotion meets Chaldean hymns, while the evening breeze carries the whispers of Syriac liturgies. For centuries, Syriacs, Arabs, Kurds, Turks, Armenians, and Jews have shared this land, sometimes in silence, sometimes in shared prayers. Every stone carries the echo of a different language. Every dome reaches toward the sky with a different faith. Mardin is not just a city. It is a living memory, a mosaic of civilizations where the past still speaks. Footsteps etched into the stones whisper the story of a 1,000-year-old city.
In these narrow alleys where time flows slowly, every shop holds a piece of life. Now, let's explore the narrow streets of Mardin and witness the daily lives of its shopkeepers together. Hoş bulduk. İsminiz? Feyzi. Feyzi. Feyzi Bey. Burada çok sabuncu var Feyzi Bey. Sabun çok popüler. Neden acaba? Buraya Hazbıdım sabunu vardı, bölgede yetişir. Oradan yola çıkarak işte bayağı da yaygınlaştı şu anda Mardin'de. Çok çeşit var burada. Bende 300'e yakın çeşit var. 300. Evet. Hemen hemen bütün çeşitler var bizde. Hem gelen müşteri istediği sabunu alabiliyor burada. Sizin dükkanınız da çok güzelmiş bu arada. Evet, teşekkür gerçekten de ederim. Çeşit bol. Benim de Çeşit meslek bol. bitkiselci esas. Öyle mi? Evet, Ha. bitkisel tedavi filan. Onun için sabunlar. İsim neydi dükkanı? Zafaran, Zafaran. aktar ve sabunculuk. Tam olarak neresi burası? 1. cadde Kasım Tuğmaner Camii yanı. Tamam, Zafaran. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. In Mardin, wine is very popular. Syriac people usually they make wine, homemade wine mostly. And every corner in Mardin, every street, when you walk, you see a lot of wine shops. So today I just saw Hubo, Syriac wine shop, and I met Aris. He's next to me now. I would like to ask him some questions and make little interview with him. Aris merhaba. Merhabalar. Mardin şarabı neden bu kadar popüler? Mardin şarabı İzmir ve buranın farkı ya da diğer şarapların farkı şöyledir. Diğer taraflarda aroma veya tat daha önde plandayken burada şarabın has tadı ya da alkol oranı sabit kalır. Diğer taraflarda ya da Türkiye'nin batı taraflarında alkol oranı 5, 6 ya da 7 civarlardadır. Bizimkinde normal şaraptır. 14, 15, belki 16. O civarlarda gidiyor. Yani Sen Kürtsün sanırım ve sarışın mavi gözlüsün. Biraz seni tanıyalım ya. ben Aris. Hani 16 yaşındayım. Mardinliyim ama İstanbul'da doğup büyüdüm. Beyoğlu'nda doğdum. 2016'da buraya geldim. Onun dışında hani Kürdüm. Ailemdeki herkes çoğunlukla sarışın ve mavi gözlü. Sarışın olmayanlar çoğunlukla da yeşil gözlü ve beyaz tenlidir. Sarışın, mavi gözlü olman, ailen de öyle galiba. Kürt. Nereden geliyor bu? Kürtlerin hasından geliyor hocam. Kürtlerin hası sarışın ve mavi gözlüdür. Öyle olmasalar bile yeşil gözlülerdir. Ya da tenlerimiz beyaz tenlidir. Beyaz tenli olmasa bile kızılda çalan bir rengimiz vardır. Peki neden şu anda çok esmer var Kürt olarak? Mesela Güneydoğu'da gezdiğin zaman herkes... Araplarla beraber olduğumuz için olabilir hocam. Yani beraber aynı ortamda yaşadık. Evet. Onlarla beraber Karışmış bir Karışmış bir toplumlar, evet. kız alıp kız ver. Kız alıp kız vermişler diyorsun. Tabii canım. Peki Kürtlerin yani eskiden daha çok muydu sarışın göz, Evet. mavi gözlü, renkli gözlü Evet. Kürtler daha çok fazlaydı. Binlerce yıl önce galiba. Evet hocam. Anladım. Peki Mardin'i seviyor musun burada? İstanbul'dan buraya geldin galiba. Evet, İstanbul'dan buraya. Neden? Fark nedir? Aradaki fark? Yani niye buraya seçtin? Niye geldin buraya? İstanbul çok kalabalık. Çok büyük bir şehir. Evet. Burası daha sakin, daha benlik, daha rahat.
Evet. Bir de hani hasımız burada işte. Öyle. Burada var mı akrabalar? Evet. Akrabalar var. Akrabalarım Müslüman. İstanbul'a gidiyor musun arada bir? Arada bir. Aynen. Anladım. Kaç yılda bir anca. Burada çalışıyorsun galiba. Evet, burada çalışıyorum. Patron? Yok. Ben de ev işletme sahibi. Ha. Ama biz Siz de beraber siz beraber çalışıyorsunuz. Evet. Siz de Mardinlisiniz. Mardin'i, Ee, Mardin yerlisi. Mardin'i seviyor musunuz? Ya ben çok seviyorum. Neden? Mardin'de en çok sevdiğiniz şey nedir Yani mesela? hep doğup büyüdüğüm yer. Bir de öyle aşırı büyük kalabalık şehirlerle pek aram yok. O yüzden burası bana daha sakin, Evet. daha güzel geliyor. Bence çok şanslısınız. Çok güzel bir şehir burası. Herkese tanıdık olunca Evet. bizim için daha bir avantajlı tabii. Evet, Güzel. öyle. Mardin yemekleri çok popüler bildiğim kadarıyla. Evet, En çok sevdiğiniz yemek nedir? Yani benim en sevdiğim kaburga dolması, bir de içli köfte. O kaburga dolmasını herkes söylüyor. Evet. Nereden gösterebiliriz izleyicilerimize kaburga dolmasını? Yani birkaç restoran var aslında. Esnaf lokantası da var. Orada da yapılıyor. Ama aynı güzel ki kadın yapıyor. Daha güzel oluyor. Anladım. İşletme olarak. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ ederim, olun. Ne demek ben. Aris çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Sağ olun. Teşekkürler. Mardin, there are so many shops like this. As you see, they sell nuts, they sell coffees and syrup, cookies like here, you see. And there are like walnut chocolates and so many things, and coffee especially. And there is a lady here, I will ask her some question. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel yeriniz var, çeşitli. Çok beğendim, tadına da baktım. Güzel. Bakabilirsiniz tabii ki lütfen. Mardin'de böyle yerler çok fazla var. Buradaki kahve çok Evet. meşhur. Başka ne Dibek meşhur? kahvemiz çok meşhur mesela. Dibek Evet, kahvesi. şöyle göstereyim. Tabii. Dibek kahvelerimiz. Evet. 20'ye yakın çeşidimiz var Mesela dibek birkaç tane kahvesi. sayabilir misiniz? Tabii ki dibek kahvesi Antep fıstıklı. Çok meşhur. İçinde içerken fıstık parçacıkları geliyor ağzınıza. Çok lezzetli. Başka? Çileklisi buram buram dağ çileği kokuyor. Öyle anlatayım sizi. Damla sakızla aynı şekilde. Ondan sonra buraya ait bir de Süryani kahvemiz var. Evet. Mesela Evet. O Türk kahvesinde bir tık daha sert. Evet. İçinde Arap kahvesi, kakule kahvesi. Bir de burada çok böyle çeşitler görüyorum. Çeşitlerimiz evet. Mesela Mardin'i drajelerimiz çok meşhur. Yani batıda bulunmayan drajeler öyle söyleyeyim. Leblebi var. Ve leblebi. Buranın evet Mardin leblebisi çok meşhur bunlar. Tadına bakın. Tabii ki bakabilirsiniz. Burada tiramisu çeşitlerimiz var. Bademi ve cevizi. Şunu denedim, çok güzeldi. Bu cevizli, bu aynısı bademi, biterli. okey. Bademin üstünde çikolata, kahve, kakao kaplı. Ya. Kendi üretimimiz. bademli, bu da cevizli. Cevizi kendi üretimimiz. Bakabilirsiniz tadına lütfen. Çok meşhur.
Küçük olanı bana ver. Abi küçük olana şerbet dökmeyin. O küçük olan şerbetli. Ben küçük olan. Evet, ikisi de ortasına geldi. Bu aşamatı yaptım hocam. Tek başına yeter. Ebru baba Bu ortaya. buna normal dökme şerbeti değil mi abi? Hocam. Bunun şerbeti normal dökme. This is Mardin traditional dessert called künefe. Aa, nasıl? Tadı nasıl? Daha tatmadım, şimdi tadacağım. Tadı nasıl? Güzel mi? Şimdi tadıyorum. Tadı çok güzel. Çok güzel. Zaten güzel gözüküyor. Mükemmel. Actually, you try this künefe like in many places in southeastern Turkey, but I think in Mardin is also very popular. I will ask him. Künefe Mardin'de çok popüler mi? Abi Mardin'de popüler, sadece bize popüler. Başka bir yerde bulamazsın abi. Sizde popüler. Aynen abi. Bu Lübnan künefesi abi Mardin çevresinde başka bize yapan yok abi. Süper, çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Yes, remember this family. I just actually met them when they were trying Turkish dessert called künefe. Now, this family, look at how lovely they are. Hello. They are from Mardin, and I want to ask them some question. Mardinli misiniz? Evet. Doğma büyüme Mardinli misiniz? Mardin'i seviyor musunuz? Seviyoruz. Anneniz mi? Evet annem. Anne. Kız kardeşlerim. Sisters, kardeşler. Ben de onu Senin adın, seni tanıyalım. Senin adın ne? Benim adım Hazal. Hazal, sen kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ne okuyorsun? Ortaokula gidiyorum. Bu sene 5. sınıfa geçeceğim. Peki Mardin'i seviyor musun? Seviyorum. Neyini seviyorsun en çok? Yukarı Mardin. Yukarı Mardin. Ama bir dakika şimdi aşağıyı bilmiyoruz. Yukarı nasıl? Yani Mardin nesini seviyorsun? Mardin'i En çok Mardin'de neyi seviyorsun? Çıkıp ne yapmayı seviyorsun? kahve içmeyi. Kahve içmeyi. Sen kahve içiyor musun bu yaşta? Allah Allah. Şimdi her yerde de kahveci var. Evet. Bak o bile kahve içiyor. Mardin zaten kahveleriyle meşhur olmuş bir yer. Bir daha sor. Kahveleriyle meşhur olmuş bir yer. Evet, Çeşitli dikkatimi çekti. kahvelerimiz var. Peki burada mesela gelen yabancı insanlara, turistlere nerelere gitsinler, ne yapsınlar? Yani nerede yemek yesinler, nereye geçsinler, ne tavsiye Ben edersiniz? söyleyeyim. Burada sultan sofrasında yemek yiyebilirler. Burada Mardin tabağımız var. Mardin tabağının içinde sembusek, içli köfte, iç pilav, etli ekmek, yanında bol salata ve meze çeşitleri olur. Künefe. Künefe. Aynen tatlı olarak. Künefe. Peki siz akşamları böyle burada dolaşmaya mı çıkıyorsunuz mesela? Akşamları buraya hem dolaşmaya hem kahve içmeye hem hava almaya çıkıyoruz. İyi geliyor. Peki burada sadece burası mı? Başka yerler de var mı? Bu cadde zaten çok küçük. Daha Diyarbakır kapıdan başlıyor. Bir de 3 yola kadar devam ediyor. Bütün mekanlar da buralarda. Evet. Hani çok alternatif var aslında. Peki buraya gelen yabancı turist, yabancı misafirler herhangi bir yerden gelen, yani Mardin'de nereleri gezmelerini tavsiye edersiniz? Yani Mardin merkezde müzelerimiz var. Birinci caddede zaten bütün müzeler yer alıyor. Deyruzzafaran Manastırı'na gidebilirler. Yani şu aşağıda bir protestan kilisesi var. Onun hemen karşısında Latifiye Cami var. Şurada Meryem Ana Kilisesi var. Şu an tadilatta. O da merkezde bir kilise. Peki size bir soru sormak istiyorum. Evet. Siz Mardin'de yaşamayı seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ama şimdi dışarıdan bir insanla benim bakış açım aynı değil. Ben Mardin'i seviyorum ama hani artık bize alışılagelmiş, bize dikkat çekici gelmiyor. Ama dışarıdan bir insan için çok dikkat çekici. Şimdi hani gelip şey diyorlar, ne kadar güzel işte kale, manzarası bilmem ne falan filan ama bize öyle gelmiyor. Biz alıştık ama yine de güzel. Sevdim yani. Ama buraya batıdan özellikle İzmir, İstanbul bayağı bir yerli turist geliyor yabancının dışında. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar çok turist gelmeye başladı? Çünkü bir anda ünlendi, böyle değildi. Dizilerde falan. Dizilerde
bize biraz yanlış tanıtılıyordu zaten. Onlar gelip gördükten sonra aa böyle değilmiş falan diyorlar. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Yok, ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? İstanbul'da çalışıyordum, sıkıldım. Biraz Mardin'i gezmeye geldim. Zaten Tatile geldiniz. aynen teyzemler falan burada dedim. Onlar buradayken tabii ki bir kaçamak yapmak zorundaydım. Mardin mi İstanbul mu? Ya bence Mardin, çünkü Mardin'in tarihi, kültürü, işte her şey olsun, geçmişi olsun, 4000 yıllık, 9000 yıllık, yani müzeleri olsun, her şey bence daha çok güzel İstanbul'da. Atmosferi farklı bir kere. Buraya geldiğinde sanki farklı bir dünyaya gelmişsin gibi hissediyorsun. Çok farklı güzellikte şehirler yani. İstanbul zaten çok güzel. Ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'un çok çok ayrı güzel yerleri var. Diyorum ya hani ben buradayım, burası artık benim gözüme çok alışılmış bir şey. Ama oradan buraya gelen de burayı çok çok farklı görüyor. Anneniz, şimdi hepiniz konuştunuz. Anneye bir soru soralım. Anneciğim nasılsın? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Mardin'i seviyor musun? Seviyorum. Peki sana bir soru sorayım. Eskiden Mardin'de ben hatırlıyorum, yıllar önce buradaydım. Çok farklıydı. Turizm de o kadar gelişmemişti. Çoğu şey değişti. Siz aradaki farkı, yani eski mi istiyorsunuz? Şimdi bir şeyler söyler misiniz? Ya eski zaten gece çıkılmıyordu. Her yer karanlıktı. Evet. Ve şimdi de çok kalabalık, çok güzel çıkıyoruz, geziyoruz. Eski komşuluk şu bu şeyleri var mı mesela? Var. Benim Devam ediyor yani. Evet, Sizin var. Evet, benim var. Çok iyi. Siz güzel yemekler yapar mısınız? Yaparım, hepsini yaparım. Yani kızınızın bahsettiği yemeklerin hepsini siz yaparsınız. Hepsini yaparım. Bir gün size davetliyim o zaman. Buyurun, baş göz istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok, yani zamanınızı aldım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. That's interesting street. Oh, cats. Oh, look at these cats I just found here. Hello. Pişt, pişt. Pişt, pişt. Ne haber? Ne haber? Pişt. She's beautiful. Ha bu ne içindir? Haberlere atıyorsun. YouTube'a. YouTube'a. Ben de bir konuşma yapabilirim. Yapabilirsin. Aa. Ha? He. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah, sen nasılsın? Teşekkürler. Mardinli misin? Evet, Mardin. Mardin Kabala. Öyle mi? Mardin Kabala. Evet. Kabala neresi ya? Kabala Mardin'e bağlıdır. İlçe mi? Ha, anladım. Ne yapıyorsun burada? Vallahi antik han öterimiz var. Öyle mi? Bu çok kedi var burada. Orada da var. Öyle mi? Ha. Gelirsen gel, bekleriz. İnşallah sonra Kahveyi iç. Tamam. Nerede yeri? Nerede? Gündüz. Tamam. Zaman olursa yarın gelebilirim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. So many cats here. This guy just invited me for coffee tomorrow. If I have time, I will probably go. But I love this street. It's really beautiful, colorful. It's kind of boutique style. So it's kind of actually hidden place because Idris told me just walk on that street and it's a surprise. He's not with me at the moment. It's good to be here. Pis, pis, pis. Miau. Ne istiyorsun? Ne? Gel. Gel. Git.
There are so many gold shops around here. Silver shops, gold shops. So I just saw a bakery shop. Those cookies are very famous. I see it everywhere. Those cookies are in Mardin. They are like kind of traditional. Now Mohammed is here. Is actually Idris' best friend. Your good friend, right? Mohammed is from Mardin and also he speaks English, so it's good. Now we're going to make some interview with him in English. Mohammed house is here actually in this old town, which is really interesting house he has, which is Idris told me, and now we are going to show your house. Hello, Mohammed. Hello, how are you? Thank you very much. How are you? I am good. Welcome to for my Mardin city. Thank you very much. Thank you. Today I can show you my home. This home, my family cultural home. Okay. In home, 400 years in we family this home. 400. 400 years. Wow, that's Yes. amazing, man. Yeah. Please, you okay. go first. Come in. Oh my God, what is this? Yeah. Man, you this live kind- in a like antique palace. What Yes, is this? this for me this simple now because I What's see I simple, see man? This is amazing. I Wow. see every day because this is not interesting. You for get me. used to it, right? Yeah, that's this kind. good. Yeah. My home all many years and my grandfather big commander Oh, ago. Yes, yes, soldier. He is soldier for here. that's his uniform? Yes, in his uniform in here, and he stars. Wow. All. That's interesting. Yes. Can do this show. No, I can show you in. So you live here alone? Yes, with father. Father come and go. We have two home in here. Here, Armenian people can do this. Armenian, Yes, Armenian people they do here. Oh, okay. When you can show the stars, you Yes. think for you sure? Yes. You mean this make Armenian people? Are you Armenian? No. You are not? No, Okay, not. sorry. I am sorry. Okay, just You asking. you can. But this is Armenian design, right? Yes. Okay. Yes. It's So the- this is your garden? yes. Also Wow, all garden man, for what in is here. Look at this guy. He lives in a fantastic place. Yes. And this and my father birds all. Yes. He like for in birds. He can bird. So your father? Yes. It's all father. Where is your father? In he office now. Oh, okay, he he's office. working. Yes. He office. Yes. Wow. This is 400 years old, guys. Yes. Just is for father. You are living in a house with 400 Yeah. years. I can show you for. In here. This is fake, right? This one floor. This is fake? Yes. Okay. This one floor. In here have 4 room. I go and my grandfather do here a horse. Horse? He have horse, yeah, horse and for people stay to one. Can do. In here, I can live here forever, man. yes, of course. Yes, I'm lucky. You're very lucky. In Look here, at this. Wow. here Mesopotamia. That's Yes, the Mesopotamia. Yes, Guys. Look at this. Look at this. yes. Wow. You can see in story in the Oh my God. here in Kask and Mardin Kask and all. The castle. Yes. This yes, Mardin no, castle? Yes. But I heard you're not allowed to go there. It's forbidden. No, yeah? we not go to there because Because in it's here, forbidden. soldier. Soldier. So yes, there Soldier. was Okay, all for okay. in NATO in there. Okay. NATO in the army Okay, too for I there too. understand. Yes, in here, good place and can show. Man, what beautiful, For me. beautiful is not a word. Of course, Fantastic place. of course.
I think if you live when you live this house, you live in Yeah, Mardin. Yes, of basically. course, of course. Yes. Yes. This is my family too in this home. This one. Yes, And this one. this is also 500 years or 400. This some. Wow, this is Now all- wow. they do different. And here my family But too. nobody lives here, I think. No, people not stay now for Okay. here now. They not have people now. But do you have any plan to maybe renovate or something? This not my because my family like father cousin like this. Aslında ben çok etkilendim. Buraya geldim. Ben burayı böyle tahmin etmiyordum. Yani Muhammed arkadaşımızla tanıştık. Gerçekten onunla böyle bir röportaj yapmaya karar verdim. Biraz daha yani Mardin'i bize farklı açıdan belki anlatır. Daha böyle doğru bilgiler verir diye düşünüyorum Muhammed. Tekrar hoş geldin. Şöyle Mardin'de doğdun büyüdün. Biraz kendinden bahseder misin? Evet, ben bu Mezopotamya'da doğdum. 400 yıllık bir serüvenimiz oldu ya ailecek burada. Yurt dışına gittim. Sonra tekrar yine geri geldik tabii memleketimizde o şekilde. Bu evde mi doğdun yoksa? Tabii bu evde doğdum. Bu evde Evet, büyüdün. bu evde büyüdüm, bu evde doğdum. Yaşam alanımız artık burası bizim. Sence Mardin'i en özel yapan şey nedir? Böyle bir soru sorayım. Mardin'i özel yapan şey kültürel, tarihi, yapıtları. Buraya 4000 yıllık bir tarih biçmişler ama asıl burası 9000 yıllık gibi bir tarihe mensup bir kent. Buraya gelmek isteyen yabancı misafirlere, yabancı turistlere ne önerirsin Muhammed? Tabii buraya gelen misafirlerimize Dezofran, Kasimiye, Zincirli'ye ben de sana gelmelerini öneririm yani. Evet, bir de eski Mardin eski üst tarafa Mardin. gezmelerini söylerim yani. Mardin'in böyle hızlı oldu sorular. Çok hızlı soruyorum belki ama Mardin'i özel yemeklerinden bahsedelim. Yani en popüler mesela yemek hangisi Mardin'de? Mardin'in en popüler yemeği kaburga dolması. Tavsiye ederim. Kaburga dolması. Evet, kaburga dolması. Keyif alacaklarından eminim. Peki Mardin'e gelmek isteyen hangi sezonda gelsin yani? Hangi aylarda burası daha güzel olur? Burası en kalabalık bahar ayları ve yaz ayları oluyor. Kışın sakin bir yaşam sürüyor Mardin. Yani Bahar ayları daha mantıklı diyorsun. Peki Mardin son yıllarda bayağı turizmde bir patlama oldu burada yani Diyarbakır, Mardin, Midyat, Urfa da öyle biraz. Yani şunu sormak istiyorum. Turizm son yıllarda burada biraz popüler oldu. Onu gördüm ben. Çünkü birkaç yıl önce ben Mardin'e gelmiştim. Biraz daha kalabalık gördüm şu anda. Eskiden insanlar ne iş yapardı? Şimdi ne iş yapıyor? Yani bu değişiklik, bu değişim görüyor musun sen de? Tabii yani eskiden Mardin'deki insanlar tarım yani mercimek tarzı ürünler ekerlerdi. Şimdi ise daha turizme yönelik otel, kafe, bistro tarzı yerler yapmaya başladılar. Turizme yönelik artık bir akın oldu her şey. Yaşam alanları turizme bağlı bir ekonomi sistemini alıyor artık. Bir de şimdi burada çok eski ev var. Yani mesela senin oturduğun ev 400 yıllık ev. Yan tarafta sizin anladığım kadarıyla. Değil mi? Şurası sizin mi şurası? Akrabalara ait. Ha, akrabanız. Ya bütün akrabalarınız burada mı oturuyor çevrede? Burası ensarelerin olduğu bir. Evet. Peki Mardin'deki biraz evlerinden bahseder misin? Var mı mesela böyle ilginç bir şey bahsetmek istediğin? Mesela çünkü çok ilginç kapılar, böyle girişler görüyorum böyle daracık sokaklar falan. Çok güzel yerler gördüm de o yüzden hani belki paylaşmak istediğin bir şey var mı diye. Evet tabii. Mesela şu var. Mardin eski kapılarında 2 tane ayrı tokmak vardı. Bu tokmakların büyük olanı erkeğe gelen misafirleri belirtirdi. Küçük olan tokmaklarda bayanların geldiği misafirleri temsil ederdi. Yani küçük tokmağı çalarsanız bayan misafirin geldiği anlamında teşhir ederdi. Peki Muhammed burada hangi etnik kökenli milletler yaşıyor? Yani Türk yaşıyor, Kürt yaşıyor, Arap yaşıyor bildiğim kadarıyla. Süryaniler yaşıyor, Keldani yaşıyor muydu? Ermeniler var mı? Diyarbakır'da çok fazla diyebiliyorum ama. Şimdi Mardin ırk ve dinler olarak çok zengin bir şehrimiz. Burada Süryaniler var, Kildanlar var, Ermeniler var. Ya Ermeniler az
Yani Ağırlıklı kim yaşıyor? Araplar var bir de burada. tabii Araplar, Ağırlık nüfus Araplar mı oluyor? Arap nüfusu, Suryaniler de çok var. Tabii Kürtler de çok var falan böyle. Bir yaşam, yani bir yaşam tarzı sürüyor. Aslında böyle farklı etnik kökenli insanların bir arada yaşadığı tarihi mükemmel bir yer burası diyebiliriz değil mi? Tabii buraya öyle, yani Mardin her bir ırkı, dini barındıran bir şehir ve sorunsuz bir şekilde herkesin özgürce yaşadığı bir şehir yani Mardin. Aslında şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi ben Diyarbakırlı olduğum için, yani Diyarbakır'ı iyi biliyorum da Mardin'e de arada bir gidip geliyordum. En son geçen sene buradaydım. Ondan önce birkaç sene önce buradaydım. Yani burası, yani Diyarbakır'da da aynı şeyi hissediyorum ama buraya da geldiğimde böyle bir değişik bir insan, bilmiyorum, ben yurt dışında yaşadım vesaire. Hani çok acayip duygular içine insan düşüyor burada, bilmiyorum. Yani böyle anlatılması biraz zor. Mesela ben yolda yürüyorum, sokakta neyi çekeceğimi şaşırdım. Yani o kadar çok şey var ki aslında böyle görüntüleyecek ama maalesef hepsini bir videoya sığdıramıyoruz. Çok teşekkür ederim Muhammed. Çok güzel bir röportaj oldu. Teşekkürler, sağ ol. Now we are in restaurant called Kaburgacı Dayım. They make the best kaburga dolma here. So we are going to see how it's look like. So we go inside now. This is Kaburga Dolma, which is everybody saying that this is the most famous and you should try and it's popular. So now I think we came the right place and now the owner of the restaurant will explain what is this. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz abim. Hoş bulduk. Kaburga dolması çok popüler, herkes söyledi. Ben de merak ettim. Sizin yerinize geldik. Allah razı olsun, hoş geldiniz tekrar. Kaburga dolması sadece bizde bu şekilde olur. Ve orijinali de bu şekilde olması gerekiyor. Olması gerekeni biz sunuyoruz, servis yapıyoruz müşterilerimize. Özelliği 5-6 saat buharda pişmesidir. İç pilav hazırlatılıyoruz. İç pilavı özel iç pilavıdır içindeki. Dışındaki de bırakmamızın nedeni tepsi boş kalmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi üzerindeki de Mardin bademi. İçine koyarsak siyah görünür. Biz onu sonradan üzerine bırakıyoruz. İstek üzerine tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi kaburga dolması kuzu etinden yapılıyor. Şöyle çekersem zaten kendi kendine ayrılıyor. Evet. So if you come to Mardin, I think this is the place you should come. Hello. So this place, wow, this is, I think, rice, vegetables, it's eggplant inside, and I think this is meat. Actually, most of the food has meat inside in southeastern Turkey. So, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin burayı çok tavsiye ettiler. Geldik. Şöyle mikrofonu vereyim size. Tutabilir misiniz?
Siz burada geleneksel yemekler yapıyorsunuz galiba. Şöyle geçebilir miyim? Geleneksel Yöresel yemekler üzerine, ondan hariç sulu yemek de oluyor. sulu yemek. Dönerimiz de oluyor, ızgara çeşitleri de oluyor. Peki burası herkes birkaç konuştum, röportaj yaptım Mardinlilerle. Mutlaka buraya gelmemi tavsiye ettiler. Burada yerel halk da geliyor buraya değil mi? Doğru. Ya genelde zaten insanlar esnafın tavsiyesiyle geliyor. Esnaf çünkü mahcup olmayacağı yere vermek ister. Evet. Genelde öyle oluyor. Evet. Şu an bakıyorum. Yani ben bazılarını tanıyorum sanki ama siz de anlatabilir misiniz? Mesela güveç mi? tava. Halep. Halep tava. Musakka'nın soğansızı. Tamam. Kıyma, domates, biber, patlıcan olur içinde. Şu en baştaki. Öndeki kuzu eti haşlamamız. Şöyle dana eti kavurma. Bu tandır. Genelde kuzu tandır. Dana. Dana tandır. Genelde şöyle iç pilav üstüne yapıyoruz. Bu acılı güvecimiz fırın güveç. Bu odun ateşinde minimum 7-8 saat pişme süresi var onun. Evet. Peki Onun haricinde ızgara çeşitlerimiz var. ızgara kebaplar var yani değil mi? Bir de şöyle Mardin tabağımız var. O yöresel yemeklerimizden karışık bir tabak. Anladım. Genelde dışarıdan gelen misafirlerimiz Mardin tabağını tercih ediyor. Bütün yöresel yemeklerin tadına bakmak için. Anladım. Çok teşekkür ederim. Yeah, now I'm going to try food here and I mean everybody say you should try, so I will try. Tam olarak bu efendim. Yöresel yemeklerimizden karışık bir tabak. Hepsinden azar azar tatmış oluyorsunuz. So the chef made something special for me, I guess. So I want to show you this one. This one, it's meat inside the bread, and it's a little bit spicy. So I want to try this. Looks good, isn't it? Fantastic. Really, really good. Bir tane de bir çok fıstık var rayonda. 8 çay ama değil, 18. Now I am in Sadık Künefe. This is one of the place which is really famous with Turkish dessert, like you see on these photos. So now he's going to make katmer for us. Bu tatlının adı katmer değil mi? Wow, that's look amazing, really. I never seen something like this. Adın ne senin? Muhammed. Muhammed, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 2 yıl. 2 yıldır yapıyorsun. Muhammed is making this for since 2 years. Yeah. So this is by the way pistachio. And bu nedir? Yağ. And oil. Bu hangi yağ? Normal ayçiçek yağı. Kullandığımız tereyağı. Ha. Daha yumuşak. And butter. So the green one was pistachio because pistachio is very famous here. So now he's going to put in the oven.
Ne kadar pişiriyorsun? 5-10 dakika. 5-10 dakika pişiriyorsun. Evet. Tamam 5-10 dakika bekleyelim bakalım. So now is the time to see katmer. Wow. And they put pistachio on it, on top of it. Actually, you probably know baklava, so this is like the way they make is different. It's baklava, it's not very hot, like this is hot. So there is a chocolate in it, pistachio in it, and it's called katmer. So now katmer is ready. I'm going to try. Thank you to Mohammed because I think he made really good stuff. So let's test it. I really like it. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. My cousin Idris is here. I'm going to ask him a question about this place. İdris, merhaba. Merhaba. Zincirli Medresesi. Evet, tarihi alabilir miyiz senden kısaca? Zincirli Medresesi 1385 yılında Artuklu Sultanı Sultan İsa tarafından yaptırılmış. Kısa bir süre sonra Timur'la savaşmasından ötürü buraya hapsedildiği söyleniyor. Türbesi de aşağıda. Buranın dikkat çeken birkaç detayı var. Bu detaylardan bir tanesi normalde camilerde, medreselerde tek bir kubbe olurken burada iki kubbe var. İki kubbe. Evet. Yapısına baktığımızda muazzam bir mühendislik ve mimarlık harikası olan bu iki kubbe aynı zamanda 1385 yılındaki bu geometrik yapının bu şekilde yapılması da enteresan bir durum. Harika bir yapı şu anda izliyoruz. Zinciriye Medresesi. Medrese diyoruz. Medrese Müslümanlık dininde, İslamiyet dininde aslında bir eğitim akademisi. Burada tıp alanından teolojiye, astronomiye birçok fenli ilimin yanında dini bilgiler de öğretilmiş burada. Deir-u-Zafaran bir manastır. Hristiyanlıktaki manastır demek aslında Hristiyanlık diline ait olan bir akademi demek. Müslümanlıkta ise yani İslam dilinde ise medrese benzer kavramlarla karşılaştırabiliriz bunları. Burada da hakeza böyle eğitimler verilmiş aynı zamanda. Sokaklar kırık camlar bavullar kara trenlerim sana Ya o maksat üniversiteye gitmek. O doğa taşı da aldı götürdü parasını göndermedi. Cousin
he recommended to come this art shop called Sev Sanat Evi, means love art house. So let's go and meet the artist. Cihat merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler ya sen? Teşekkür ederim. Cihat, senin yerin gerçekten de beni çok etkiledi. İnanılmaz, muazzam bir yer. Teşekkür Yani ederim. ben önceden senin bir sayfanı gördüm burayla ilgili ve benim kuzenim gösterdi. Ben dedim ki mutlaka Cihat'la tanıştır beni. Onun yerini çekmek istiyorum. Eyvallah. Çünkü Mardin gezimde, videomda ben Mardin sanatında videonun içinde olmasını istedim. Teşekkür ederim. O yüzden doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Mutlulukla. Cihat, soy isim neydi? Ay. Cihat Ay. Ay. Evet. Ay. Moon. Moon. Ay. Evet. Ay. Okay. Cihat Ay kimdir? Neden? Yani bu sanat, senin yaptığın sanat cam üzerine anladım. Evet, doğru. Şöyle ki şu anda cam altı boyama sanatı diye geçiyor. Şöyle göstereyim kısaca. Evet. Şöyle camın kendisinde aslında tersten çalışıyorum. Evet, negatif çalışıyorum. Pozitif sunuyorum aslında bir nevi. Tabii ki cam kavramında cama çalışmak çok zor bir kavram. Saydam ve şeffaf bir madde. Aynı zamanda boyalar kayıyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor bu konuda. O yüzden biraz zor geçiyor. Zor geçiyor. Evet, çünkü müdahale edemiyorsunuz. Ne çıkıyorsa odur. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Peki siz nerelisiniz? Yani Mardinlisiniz. Hayır, Mardinli değilim. Aslen Batman Hasankeyfliyim. 3 Yol köyünde. Evet. Etnik kökenim ise Kürdüm. Kürtsünüz. Evet, evet. Güzel, keyifli geçiyor. Hayatım ve çocukluğumdan beri yaptığım şey. Bu arada ben alaylıyım. Eğitim hiç yok. Evet. Hani gösterenim de olmadı. Yani şunu şöyle yaparsan daha iyi olur ya da bu şekilde yaparsan daha iyi olur diyen de olmadı. Tüm resimleri hep kendim çözümlerim. Benim 8 aylık halim ve annem. Öyle mi? Evet, aslında bu resim biraz psikolojik bir resim. Çocuk psikolojisinde yapılmış bir resim. Evet. Yüzler yok. O yüzden buraya sen geldiğinde sen de kendini çocuğun yerine koyabilirsin. Öyle bir çalışma. Ben çok beğendim, çok güzel. Çünkü bu çalışmayı yaparken aslında biraz da zor bir süreçten de geçiyordum. Zor kararlar almam gerekiyordu. Evet. Bu resim öyle oluşmuştu ve hani bayağı özel bir manevi değeri var. evet, çok yani böyle bakıp da ağlayan çok insan oldu. Satın almak isteyen de çok oldu ama o şu an için bana ait. Onu evet. Buraya ait bir şey. Evet, evet. Teşekkür ederim. Şunu anlatır mısın? Bu biraz çok farklı kavramlarda yapılmış bir resim. Bu benim Hori serisinden bir su perisini anlatıyorum aslında burada. Ve benim resimlerim biraz daha kavramsal gider. Burada anlatmak istediğim aslında bu resim benim bir önceki resmin zihin yapısı. Çünkü öyle bir görüntü hayal etmiştim o yaptığım bir önceki resimde. Burada aslında sağ eline bakarsan bir teslimiyet var. Aslında ruhunu teslim ediyor. Sol elinde yaşam var. Yani sanki böyle şuradaki o kor yaratıcı ona ruh veriyormuş gibi tekrar. Aslında biraz da tasavvufi bir yaklaşım. Ölüm ve yaşamı... Biraz tasavvufi diyecektim. Ölüm ve yaşamı aslında bir arada göstermek. Evet. Ölüm ve yaşamın yan yana oluş hali aslında biraz da. Şurada bir tablo gördüm. Bu arada bu cam değil, bu tuval evet. Üzerine yapılmış. Onu da belirtelim. Evet. Şu cam galiba, cam sanatı. Bu cam sanatı mesela şu kornea göz ya da farklı bir şey de ithaf edilebilir. Kara delik gibi ya da daha farklı. Şu tablo dikkatimi çekti. Cihat. Bu da betimlediğim su perisi. Evet, tuval resmim. Bu da farklı kavramlarda. Tekrar aslında aynı seriden Hori serim. Bir su perisini anlatıyorum burada da.
aslında var olmayan bir dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Sürreal gibi gözyaşlarının dumana dönüştüğü bir yer aslında orası. Evet. Ya o kadar çok güzel tablolar var ki hani şu arkandaki ne mesela merak ettim açıkçası. İsa. Aslında biraz kısır döngüyü anlatmak istedim burada. Çünkü genelde belki fark etmişsindir. Genelde hep kalasa çarmıhlanır. Burada yaşam ağacına çarmıhlanmış. Arkada ağaç var. Evet. Neden Buradaki öyle bir şey yaptın? aslında kısır döngüyü anlatmaya çalıştım. Adem elmayı yemese o ağaçtan bu olmayacak gibi. Orada kuş figürlerini görüyorsun. Aslında onlar 12 havariyi anlatıyor. Arkası dönük bir kuş var. O Yahuda'yı anlatıyor. Buğday başakları var. Buğday başakları Kürt mitolojisinde Adem'in aslında buğday yediğine inanılıyor. Ekmek Evet. diyor normalinde. Kürt mitolojisinde Buğday, evet. Bu da benim bilmediğim bir şeydi bu. Biraz farklı. Tabii ki burada... Aslında ekmek buğday aynı ama. Aynı, evet. Ekmek buğdaydan yapılıyor. Ehlileştirilmiş yani. Ekmek yapmışlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Senin dünyana girdik. Çok güzel bir dünya kurmuşsun. Teşekkür ederim. Çalışmaların, eserlerin birbirinden güzel. Şunu da çekmenizi istiyorum. Şu çalışma. Şu, evet. Şunu da. Evet. Şu mu? Evet. Bu da bir yolculuk hali. Burada bir derviş var sanki. Aslında belirsiz. Evet, harikasın. Geyik aslında var. biraz öyle de görünüyor. Burada anlatmak istediğim... Çölde yürüyor galiba. Evet, çöl bir kavram ama işte o kozmos olayını çok seviyorum. Burada... Geyik var arkada. Evet, şöyle aslında ikisi bir, ruhları bir, bedenleri ayrı sadece. Ermiş ve düz devam ederken yolculuğuna o arkasını dönüyor. Aslında bir ermişin kalbi sanki geride kalmış gibi. Onu anlatmak istedim. Çok güzel, birbirinden güzel çalışmalar. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten başarıların devamını diliyorum. Var olasın. Peki buraya gelmek isteyenler seni gerçi Google Map'ten vesaire bulur ama evet. Daha farklı bir anlatımın varsa kısaca. Buraya gelmek isteyenler kaybolup bulabilirler beni. Yani muhtemelen ara sokaklarda kaybolsunlar, ama beni bulurlar. Ulu Cami'ye çok yakınsın. Evet, harika. Ulu Cami, hemen Ulu Cami'nin bir üst sokağındayım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok var sağ ol. olasın. Çok Ben sağ ol teşekkür zaman ederim. için. Var olasın. Ben de öyle. In Mardin, the stones tell stories of thousands of years. The people keep traditions alive with warm smiles. Every corner has its own magic. I will remember the amazing views from the old houses, the taste of Mardin's special food, the kindness of everyone I met. Goodbye, Mardin.
You showed me the beauty of history and culture. One day, I hope to walk your streets again. If you liked the video, please subscribe and like the video. See you in Mardin episode 2. Thank you for watching.